Balkanların 630 bin nüfuslu küçük sahil ülkesi Karadağ ile Türkiye arasında yaşananlar geçtiğimiz günlerde gündemi epey meşgul etti. 26 Ekim gecesi başkent Podgorica'da yaşanan bir kavgada Karadağ vatandaşı bir kişinin Türk vatandaşları tarafından bıçaklandığı ileri sürüldü. Ancak bıçaklayanın Türk vatandaşı değil, Azerbaycan vatandaşı olduğu sonradan anlaşıldı. Ama konu bir Türk vatandaşı olunca ve Türk ifadesi Balkanlardaki neredeyse tüm gayrimüslim olmayan halklar için geçmişi hatırlatınca ortalık bir anda karıştı. Karadağ'daki aşırı milliyetçi, holigan bir grup adeta cadı avı başlattı. Hemen her gece Türk'ü öldür, defolsun Türkler sloganları duyuldu. Sahipleri Türk olan iş yerleri yakıldı. Karadağ hükümeti muhalif seslere rağmen 2 gün içinde Türk vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı. Nihayetinde olayın failinin Türk vatandaşı olmadığı anlaşıldı. Peki ama şimdi ne olacak? Vizeler yeniden kaldırılacak mı? Türkiye nasıl bir cevap verecek? Bugünkü içeriğimizde bunun gibi çok sayıda soruya cevap vermeye çalışacağız. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Başkent Podgorica'daki bir mekanda 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece iki grup arasında kavga yaşandı. Ülke basını bir Karadağ vatandaşının bıçakla hafif yaralandığı olaya önce 3 Türk vatandaşının ardından ise bir Türk ve bir Azerbaycan vatandaşının karıştığını iddia etti. Ertesi gün ülkedeki Türk varlığına karşı protestolar başladı. Karadağ polisi Türklerin yaşadığı bazı mahallelerde operasyonlar düzenleyip onlarca Türk vatandaşını gözaltına aldı. Aralarında Barbarlar isimli taraftar grubunun mensupları da olan birçoğu henüz reşit dahi olmayan aşırı milliyetçi gruplar sokağa döküldü. Olayın ardından hemen her gece düzenlenen protestolarda başta Sırplar olmak üzere bölgedeki aşırı milliyetçi grupların hemen her fırsatta söylemekten geri durmadığı Ubi Turcina yani Türk'ü öldür sloganları atıldı. Her geçen gün büyüyen grup bu kez de defolsun Türkler diye sloganlar atarak Türk vatandaşlarını Karadağ'da istemedikleri mesajı verdi. Gösterici grup sayıca küçük olsa da yaptıkları gösteriler izinsiz olsa da polis müdahale etmedi. Grubun bazı üyeleri izinsiz gösteri düzenlemek ve nefreti yaymak suçları iddiasıyla gözaltına alınsa da caydırıcı olmadı. Protestoların başlamasının ardından Karadağ'da dahi olmayan Başbakan Milojko Spajic X hesabından yaptığı açıklamada olağanüstü toplanacak hükümetin Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliğini geçici olarak askıya alacağını duyurdu. Başbakan Spajic bunu yapmalarının birinci nedeninin iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkileri ve ekonomik faaliyetleri korumak olduğunu öne sürdü. Ertesi gün çevrim içi toplanan hükümet vize serbestliğini askıya aldı. Vize uygulaması kararı 30 Ekim'de resmen yürürlüğe girdi. Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada vize başvurularının Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılabileceği duyuruldu. Vize kararına rağmen protestolar durmadı. Hatta daha da şiddetlendi. Sadece başkent Podgorica'da değil, Herceg Novi ve Bar gibi turistik şehirlerde de Türklere ait iş yerleri ve araçlar yakıldı. Dükkanlarını günlerce açamayan Türk vatandaşları bu süre zarfında çocuklarını okula gönderemedi, hatta sokağa dahi çıkamadı. Olayın nasıl başladığını, basında nasıl şişirildiğini ve düzenlenen protestoları zaten anlattım. Ama şimdi dikkat çekmek istediğim bir başka mesele var. Karadağ basınında her gün olayla ilgili farklı haberler, açıklamalar izledik, okuduk. Ancak ülkedeki yabancıların ve özellikle de Türklerin varlığından rahatsız olanların provokasyonları dikkat çekti. Mesela adı 2016 yılında Karadağ'da gerçekleştirilen darbe girişimine de karışan ve bu nedenle hapis cezası dahi almış Sırp siyasetçi Milan Knežević televizyon gezip 630 bin nüfuslu Karadağ'da 100 bin Türk vatandaşı olduğunu, Türklerin yani Osmanlı'nın yeniden Balkanlara yayıldığını iddia ederek alenen o ocaklara zemin hazırladı. Oysa resmi rakamlar çok farklıydı. Ülkede oturum izni olan toplam yabancı sayısı 100 bin civarındayken bunların 13 bini Türk vatandaşıydı. Karadağ Meclisi'nde vize uygulamasına karşı olan bir milletvekilinin açıkladığı suç verileri de dikkat çekti. Son yıllarda hangi ülkeden kaç kişinin suç işlediğine dair bu verilere göre 936 suç ile Sırbistan vatandaşları ilk sırada, 439 suçla Kosova vatandaşları ikinci, 323 suçla Arnavutluk vatandaşları 3. 321 suçla Bosna Hersek vatandaşları 4. ve 260 suçla Rusya vatandaşları 5. sırada. Türk vatandaşları ise 250 suç ile 6. sırada.
Karadağ-Türkiye geriliminde Sırbistan'ın payı olabilir mi sorusuna geçmeden önce Karadağ'da kendini Sırp olarak tanımlayan %33'lük bir nüfus olduğunu hatırlatalım. Bunlar büyük oranda Belgrad güdümlü politikalar izleyen partilere destek veren bir kesim. Şimdi nereden çıktı Sırbistan diyebilirsiniz ama acele etmeyin. Zira Türk düşmanlığının dillendirildiği protestoların başladığı akşam Karadağ İslam Birliği yani Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyzic X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 20 günden bile daha kısa bir süre sonra acaba Belgrad Karadağ üzerinden Türkiye'yi mi cezalandırıyor diye bir ifade kullandı. Feyzic'in kastettiği neydi? Detaylı olarak anlatalım. Mesele 20 gün kadar önce Kosova'nın Türkiye'den binlerce kamikaze drone almasıydı. Kosova öncesinde de Bayraktar TB2 satın almıştı Türkiye'den. Oysa Sırbistan yıllardır TB2 almak için sırada bekliyordu. Ayrıca Sırplar Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyordu ve bu nedenle Türkiye'ye tepkiliydi. Ama Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in dediği gibi Türkiye'yi tehdit edemeyecek kadar küçük bir ülkeydi Sırbistan. Madem Türkiye doğrudan bir hamle yapamıyordu, o zaman Karadağ'daki Sırp nüfusu kullanabilir miydi? Evet, bu mümkündü. Zaten Türk vatandaşlarına karşı düzenlenen gösterilere katılanlarda "Türk'ü öldür" sloganı dışında dikkat çekici birkaç emare daha vardı. İlki, Bosna Savaşı'nda Boşnaklara yönelik katliamlar yapmış Sırp çetnikleriyle özdeşleşen 3 parmak işareti. İkincisi ise pankart ve dövizlerin Karadağlılardan çok Sırpların kullanmayı tercih ettiği Kiril alfabesiyle yazılmış olması. Karadağ'daki Sırpların daha önce de Belgrad güdümlü eylemleri dikkate alındığında şu soru akla geliyor: neden olmasın? Az önce de bahsettim protestolara katılanların Türk düşmanlığından. Ama Türkiye'deki çoğu insan bunu gerçekten Türk vatandaşlarına karşı duyulan düşmanlık olarak anlamış olabilir. Ama öyle değil. Zira burası Balkanlar ve Balkanlarda Türk demek Müslüman demek. Daha doğrusu Osmanlıların bu bölgeyi fethetmesinden sonra İslam'a geçen herkes için Türk ifadesi kullanılıyor. Mesela bir örnek vereyim. Herkesin hatırlayabileceği 1995 yılının Temmuz ayına ait bir görüntü. Bosna kasabı olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladić'in Srebrenica'da çekilmiş görüntüsünü hatırlayın. Türklerden intikam almanın zamanı geldi demişti. Oysa Srebrenica'da Müslüman Boşnaklardan başka kimse yaşamıyordu. İşte benzer bir bağlantı Karadağ için de geçerli olabilir. Yani Türk karşıtı protestolar düzenleyen, "Defolun Türkler" diye slogan atanlar ya da attıranlar belki de Karadağ'ın asli unsuru olan Müslüman Boşnakları ya da Arnavutları istemiyor olabilirler mi? Feyzic de benzer bir şeye dikkat çekmişti. Halkın bir kısmının kasıtlı olarak ortaya atılan sahte verilere kandığına dikkat çeken Feyzic, burada sorun Türkler değil, Karadağ'ın istikrarsızlaşması ve AB üyelik yolunun kesintiye uğratılması hedefleniyor ifadelerini kullanmıştı. Boşnaklar ve genel olarak Karadağ Müslümanları iki ülke arasındaki en önemli köprü olarak görülüyor. Eğer birileri bu köprüyü yıkmak isterse tabii ki başta Boşnaklar olmak üzere ülkedeki Müslümanları hedef alacaktır. Öyle de oldu zaten. Zira kısa bir süre önce ülkedeki Müslümanların lideri konumundaki Rifat Feyzic ölümle tehdit edildi. Karadağ'ın tek taraflı adımlarına, ülkede her geçen gün artan Türk düşmanlığına ve Türklere ait iş yerlerine yapılan saldırılara rağmen Türkiye ılımlı adımlar ve açıklamalar yapmaktan vazgeçmedi. 27 Ekim'deki Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Karadağ makamları ile eşgüdümün kesintisiz sürdürüldüğü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı gün Başbakan Spajić ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimović ile telefonda görüştü. Karadağ tarafı Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanacağı konusunda kendisine güvence verdi. Ancak bıçaklı saldırının failinin Türk vatandaşı olmadığının açıklamasının ardından işler değişebilir. Zira madem olayın faili Türk vatandaşı değildi, o zaman vize kararından dolayı mağdur olacak yüzlerce insanın durumu ne olacak? İşte cevap Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan'dan geldi. Karadağ televizyonunda yayınlanan habere göre Büyükelçi Kalkavan, Karadağ'ın vize kararını yeniden gözden geçirmemesi durumunda Türkiye'nin karşılık olarak bazı adımlar atacağını söyledi. İş yerleri saldırılar maruz kalan Türk vatandaşlarını ziyaret eden Kalkavan, Türkiye'de 250 bin civarında Karadağ kökenli vatandaşın bulunduğunu hatırlatarak Türkiye'nin karşılık vermesi durumunda oluşacak yükün bir kısmını bu kimselerin üstlenmek zorunda olacağını vurguladı. Olayın tazeliği henüz devam ederken Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimović İstanbul'a gelerek burada bir dizi temasta bulundu. TRT World Forum etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulan İbrahimović, akabinde Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi. Boşnak kökenli Karadağ Dışişleri Bakanı hiçbir dış etki ve kötü niyetli girişimin Türkiye ile Karadağ ülkeleri ve halkları arasındaki mükemmel dostluğu bozamayacağını vurguladı. Ülkesindeki durumun sakinleştiğini de söyleyen İbrahimović,
İbrahimović, yaşananların kötü niyetli kişiler ve bölgedeki bazı siyasi çevreler tarafından kullanıldığını ifade etti. Mevkidaşı ile yaptığı görüşmede güvenlik kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek gerektiği sonucuna vardıklarını aktaran İbrahimović, bu şekilde iki ülke arasındaki risk oluşturabilecek durumları erkenden tespit edebileceklerini de söyledi. Fidan ise görüşmede Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğunu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini vurguladı. Karadağ'ın Türkiye'ye vize uygulaması ve ülkedeki Türk düşmanı eylem ve söylemler hem ülke içinden hem de dışından birçok tepkiye neden oldu. Sosyalistlerin Demokratik Partisi milletvekili Ivan Vuković, yaşananların 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'daki savaşların başladığı dönemi anımsattığını söyledi. Boşnak milletvekilleri ve hükümet üyeleri de en başından beri Türkiye'ye vize uygulanmasına karşı durdu. Dışişleri Bakanı İbrahimović, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğinin bu ve benzeri olaylarla yıkılmayacak kadar güçlü olduğunu vurguladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise Karadağ'daki olayların arkasında kendisinin olduğuna dair iddiaları tabii ki reddetti. Böyle bir eylemde bulunmanın aklının ucundan bile geçmediğini söyleyen Vučić, bu tür söylemlerde bulunanların Sırp nefreti dışında bir ajandaları olmadığını ve kendilerine yeni bir ajanda oluşturmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği ise her ne kadar olaylara dair yorum yapmaktan kaçınsa da Türk vatandaşlarına vize uygulanmasından memnun. Türk vatandaşlarına vize uygulanmasından duyulan memnuniyeti dile getiren AB Komisyonu Sözcüsü, Karadağ'ın AB ile uyumlu bir vize politikası için gereken diğer adımları da atmasını beklediklerini söyledi. Üst düzey yetkililerin açıklamalarına bakılacak olursa Türkiye-Karadağ ilişkileri bundan etkilenmeyecek. Ama Karadağ'ın bir turizm ülkesi olduğunu ve son yıllarda Türkiye'den binlerce turistin ziyaret ettiği bir turizm ülkesi olduğunu düşünecek olursak ilişkilerin etkilenmemesi mümkün değil. Karadağ tarafı vize kolaylığı sağlanacağını söylüyor ama yine de sadece pasaport ve bilet alıp gidilebilecek ülke konumdan çıktığı için vize uygulamasının devam etmesi durumunda da gelecek yaz döneminde Türkiye'den gelen turist sayısında büyük bir düşüş olması şimdiden belli. Ayrıca burada en çok etkilenenlerin başında Balkan turları yapan turizm firmaları da bulunuyor. Zira genellikle daire şeklinde yapılan Balkan turları Karadağ'ın rotadan çıkması ile sekteye uğrayacak. Yanlış ülkeye vize uygulama kararı alan Başbakan Spayić'in başında bulunduğu hükümet görünen o ki sınıfta kaldı. Türkiye'nin kasıtlı olarak buraya binlerce vatandaşını gönderip Karadağ'ı ve Balkanları yeniden fethetmeyi planladığını savunanlar provokasyonlarında başarılı oldu. Ancak son yıllarda Karadağ'a yerleşen, burada iş kuran, ticaret yapanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Türklerin buraya gelmesi ekonominin canlanmasına vesile olmuştu. Tabii ki aralarında suç işleyenler de olmadı mı? Mutlaka oldu. Ama diğer yabancılardan fazla değil. Peki o zaman neden Ruslara karşı, Sırplara karşı kimse sokaklara dökülmedi? İşte bunu başka bir içeriğimizde anlatırız belki. Mesele biraz derin çünkü. Mesela 2025 yılının ilk 8 aylık kısmında Karadağ'da en fazla yatırım yapanlar 92 milyon avro ile Türkler. Tüm yabancı yatırımların 5'te biri yani. Karadağ'daki 2 uluslararası havalimanını geçen yıl 2.8 milyon yolcu kullanmış ve bunların 560 bini Türkler. Otel sahipleri şimdiden iptal edilen rezervasyonlara dikkat çekiyor ve ilgili makamları hatadan dönmeye çağırıyor. Bu arada Karadağ hükümeti ise yabancılar kanununda bir takım radikal değişimler planlıyor. Yeni düzenlemeye göre yabancı uyrukların ülkede oturum almasının ve firma açmasının zorlaştırılması öngörülüyor. Yıllardır paranın kaynağını sormadan ne olursan ol gel diyen Karadağ hükümeti bu şekilde kasasını doldururken şimdi birden yabancılar sorun oldu. Yetkililerin ısrarla görmezden geldikleri bu meseleyi nihayet ele almaya zorlayan şeyin ise yabancı düşmanlığı ve yabancılara karşı nefret dalgası olması ise buruk bir tat bıraktı. Bakalım ilerleyen günlerde bizi daha neler bekliyor. Öncelikle şunu ifade etmeden geçmeyeceğim. Karadağ'ın Türk vatandaşlarına geçici de olsa vize uygulaması muhtemelen en çok Avrupa Birliği'ni memnun etti. Zira AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösterilen Karadağ'ın er ya da geç dış politikasını AB'ye uygun hale getirmesi, yani AB'nin vize uyguladığı ülkelere vize uygulaması gerekiyordu. Türk vatandaşlarının karışmadığı bir olaydan dolayı Türk vatandaşlarının mağdur edilmesi ise absürtlüğün zirve noktası oldu. Neyse, olan oldu zaten. Karadağ'daki olayın ardından bölgedeki bazı ülkelerde de özellikle sosyal medya aracılığıyla Türk karşıtı söylemlerde bulunulduğu dikkat çekti. Sadece Karadağ'da değil, genel olarak Balkanlarda yabancı düşmanlığının son yıllarda arttığını görebiliyoruz zaten. 1990'lı yıllarda kanlı savaşların yaşandığı bu coğrafyanın hala tam manasıyla iyileşmediği görülüyor. Bugün bile özellikle sosyal medya üzerinden
üzerinden Sırpların Arnavutlara, Boşnaklara ya da Hırvatlara, Arnavutların Sırplara ya da Hırvatların Sırplara veya Boşnaklara hakaret ettiğine şahit oluyoruz. Özellikle 2015 yılındaki yoğun göç hareketi de Balkanları etkileyince bu kez özellikle Doğu ülkelerinden gelen yabancılara karşı da bir düşmanlık olduğunu gördük. Turizm açısından bakacak olursak Karadağ'ın Türk turistler için rotadan çıkması hiç şüphesiz bölgedeki diğer vizesiz ülkelere, özellikle de Bosna Hersek ve Arnavutluğa yarayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriğimizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. Balkanların 630 bin nüfuslu küçük sahil ülkesi Karadağ ile Türkiye arasında yaşananlar geçtiğimiz günlerde gündemi epey meşgul etti.